fark ediyorsanız eğer şimdi baktığınızda burası Belucistan şu nokta. Hindistan'ın buradaki limanlarından Pakistan bypass ediliyor. Zaten Hindistan'da doğal olarak set var burada. Himalaya sistemi var malum. Burada da Pakistan var. Ama bu limandan siz alan açtığınızda Türkistan coğrafyasına Afganistan üzerinden yol açıyorsunuz. Burayla buranın mesafesi 2000 kilometre. Burayla buranın mesafesi ise 1500 kilometre. Tebriz oldukça önemli bir askeri merkezdir. Bütün sinir ucun toplandığı yerlerden bir tanesidir. Özellikle devrim muhafızları olarak. 5 halka stratejisi var. Liderlikten başlayarak kademe kademe 5 tane halka sığıyor. İşte kritik altyapılar var. 4. halka mesela halkın morali, halkın moralinin çökertilmesi. İşte 5. halka ise sağdaki unsurlar. Yani işte birlikler vesaire. Bunu böyle bir şirkete benzetebilirsiniz. Yani eğer şirketin patronu, CEO'su, ara müdürlerini siz öldürdükten sonra, yok olduktan sonra stajyer nasıl bir karar alabilir? Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İrem Araştırmacısı Oral Torak konuğumuz. Bir haritanın başındayız yine bugün bilindiği üzere ama normalde İran'a yönelik İsrail'in saldırısı ve İran'ın yanıtlarını konuşuyor olacaktık ama siz özellikle şu an ekranda izleyenlerin de gördüğü haritayı seçmek istediniz. Evet. Onunla başlayalım dediniz. Haritada gördüğümüz Yunanistan'dan Hindistan'a kadar uzanan daha geniş bir harita. Normalde İsrail-İran çalışmasında çok görmeye alışık olduğumuz bir harita değil. Evet. Neden bununla başlıyoruz? Direkt onunla başlayabiliriz. Yani tabii şimdi taraflar, hatta kalemini alayım elime. Taraflar genel olarak şimdi İsrail ve İran olduğu için aktörler. Genelde okumalarda bu iki ülkenin arasındaki gerilimler üzerinden oldu bugüne kadar. Ama halbuki şu hat boyunca, şu gösterdiğim elimle hat boyunca bir jeopolitik kırılmalı bir başka ayağıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden bu haritayı istedim. Peki Hindistan'dan, tam da kalemin şu an üzerinde olduğu yerden Hindistan'dan başlayabiliriz aslında. Son aylarda da sıcak gelişmeler de oldu Hindistan-Pakistan arasında. Belki oradan başlamıştır diyebilir miyiz bu okumayı yaparken? İsrail-İran çatışmasının belki domino taşı etkisinin bir önceki adımı olmuş olabilir mi? Tabii ki şöyle, sadece Hindistan-Pakistan meselesi de değil. Burada Doğu Akdeniz'i de hesaba katmak gerekiyor. Özellikle Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail'in angajmanı yaklaşık son 3-4 yılda çok üst seviyeye çıkmış durumda. Bunun tabii ki birçok sebebi var ama neredeyse her hafta bir toplantı yapacak kadar bir angajmanları söz konusuydu. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafı ise bana çok ilginç gelmişti. Yani bu Keşmir meselesindeki o saldırı hikayesinden sonra Hindistan'ın savaşmak için bu kadar teşne olması, savaşa bu kadar çok istekli olması, Pakistan'ın gerilimi indirmek için bütün girişimlerine rağmen bir çatışmaya işin taşınması bana çok ilginç geldi. Bu da özellikle bugünkü bu İran meselesinden sonra gördüğüm ya da yorumladığım şekliyle Pakistan'ın muhtemelen refleksleri ve silah kapasiteleri burada test edildi. Çok büyük ihtimalle ki şu an İran'a yönelik uygulanan stratejiye bakıldığında bu testin oldukça elzem olduğunu ben görüyorum. Çünkü koca bir Belucistan meselesi var burada. Burada da Çin yatırımları söz konusu. Malum limanlar meselesi. Mumbai'den Çabahar'a çekilmek istenen bir Hindistan hattı vardı ve şu an İsrailliler en azından şu videonun çekildiği saate kadar Çabahar'a hiçbir şey yapmadılar, vurulmadı. Yani Hindistan yatırımlarının çok olduğu nokta şu an vurulmadı ve hani bu şehir Bandar Abbas vesaire buradaki limanlar limandı da burası liman değil miydi de vurulmadı gibi sorularla buradaki o çatışmanın da bir konsept denemesi, bir test, kapasite testi olduğunu fazlasıyla düşündürüyor bana. Peki Belucistan için parantez açarsak nasıl bir bölgeden bahsediyoruz? Diğer bölgelerden, illerden ya da vilayetlerden farkı ne o bölgenin? Onun için de şu haritayı koyalım. Şimdi bakıldığında Tahran şurası. Görüldüğü üzere İran'ın merkezi bu tarafı. İsfahan burada. Belucistan ise çok köşede ve kalıyor. Kenarda kalıyor. Cask Limanı vesaire falan bu bölgede hepsi. Yani bu bahsettiğim bölge burası. Şimdi burası çöl ve su konusunda biraz fakir bir yer. Hususen Afganistan'la yaşanan su meseleleri, bu Hirment Nehri meseleleri falan bu bölgedeki hikaye. Ve çok ciddi kum fırtınaları oluyor. Halk fakir ve İran'ın en fakir ilidir burası. Yani şu pembeyle görülen yer İran'ın en fakir yeridir normalde. Buranın halkı Sünni ayrıca. Beluçlar yaşıyor. Farklı bir dilleri var. Farklı bir kültürel yapıları var. Dolayısıyla ülkenin ağırlık sikleti olan şu kısmıyla aralarında ciddi anlamda hem kültürel olarak hem de lojistik hatları noktasında da farklar ve uzaklıklar söz konusu. İran rejimi hususen yani İran İslam Cumhuriyeti hususen Beluçları sistemin içerisine çok dahil etmiş değil. Dolayısıyla sisteme çok entegre olmayan bir halktan bahsediyoruz. Uzun lafın kısası eğer burada bir toplumsal olay patlarsa yani sistemik felç meselesi ki ona geleceğiz mutlaka videoda da konuşurken. Sistemik felç meselesi patlar ve Tahran iktidarını ülke üzerinde kaybederse, sistem felce dönüşürse burada patlayacak olan ki aşiretlerin de burada geçişken olduğunu unutmayalım. Afgan göçünün de ana rotalarından bir tanesi yani Afganistan'dan iniyorlar Pakistan üzerinden bu şekilde geçiyorlar İran'a. Oradan da Türkiye'ye doğru Maku üzerinden Türkiye'ye geçiliyor. Şimdi burada patlayacak olan bir mesele otomatikman Pakistan'ı da istikrarsızlaştıracak şeyler taşıyor içinde. Ve lojistik hatların çok uzun olduğunu düşündüğümüzde zaten felç olmuş bir sistem düşündüğümüzde buraya herhangi bir müdahalenin yapılması Tahran'dan istihbarat gidecek, karar alınacak, gelecek ki kararı kim alacak? O da çok önemli. Oldukça uzun olduğundan buranın oldukça risk taşıdığını özellikle özerkleşme veya bağımsızlık noktasında
eğer sistemik felç gerçekleşirse en önemli noktanın burası olacağını düşünüyorum. Ki bu da az önce de bahsettiğim üzere şuradaki Gwadar Limanı'nın, özellikle Çin'in yatırım yaptığı Gwadar Limanı'nda istikrarsızlaşması ve Çin yatırımlarının istikrarsızlaşması anlamına geliyor. Önceki haritaya dönersem tekrar. Fark ediyorsanız eğer şimdi baktığınızda burası Belucistan şu nokta. Hindistan'ın buradaki limanlarından Pakistan bypass ediliyor. Zaten Hindistan'da doğal olarak set var burada. Himalaya sistemi var malum. Burada da Pakistan var. Ama bu limandan siz alan açtığınızda Türkistan coğrafyasına, Afganistan üzerinden yol açıyorsunuz. Bir. İkincisi buradan böyle bir güvenlik hattı çekmiş oluyorsunuz ki Sayın Devlet Bahçeli'nin bahsettiği Türkiye'nin güneyden kuşatılması hikayesi de burada. Çünkü rejim değişirse, sistemik felç gelirse burası İsrail'le ve Batı ile iyi çalışan bir İran anlamına geliyor. İsrail ve Batı ile iyi çalışan bir Belucistan. İsrail ve Batı ile iyi çalışan ve Hindistan. Bu şekilde Körfez ülkelerine dahil ederseniz buradan koca bir hattın oluşturulduğunu, İsrail açısındansa Güney Sudan'dan ve Uganda'dan başlayan koca bir güvenlik çemberi yaratıldığını, İsrail'in güvenliği noktasında bunu görüyoruz. Dolayısıyla bu haritayı bu şekilde okumak çok daha sağlıklı olur. Birebir çatışmalardan farklı olarak. Hocam peki diğer haritaya dönersek, şimdi en sakin, tırnak içinde sakin diyebileceğimiz bölgeye baktık. Bir de en çok saldırılara maruz kalan nokta şu an gördüğümüz iller arasında hangisidir? İsrail'in direkt hedef aldığı saldırılar boyunca. Şimdi önemli olan İran'da ne yapmaya çalıştıkları çok önemli. Yani gelip sadece nükleer tesisleri imha edip geri mi çekilecekler yoksa başka bir stratejik hedef mi var? Benim nacizane yorumum aslında bunun 1,5-2 senedir göstere geldiği yönünde. Belki de şu haritaya tekrar dönmek gerekiyor orada da. Şu İsrail-İran büyük haritasına. Neden? Çünkü farz edelim ki bu 7 Ekim saldırılarından önceki durum. Bu şekilde görelim. Şimdi İsrail'in o dönemde tanımladığı güvenlik tehditlerinin birincisi burada Gazze'de Hamas. Başka bir kalemle hemen yapalım. Beyaz daha görünür olsun. Bu sanırım gösterir. Hamas. Birinci gösterdiği tehdit. İkincisi Hizbullah üzerinden kuzeyde bir tehdit algısı vardı. Ve burayı oldukça önemsiyordu. Çünkü Hizbullah'ın bir kara gücü artı ciddi bir askeri yapılanması söz konusuydu. Dolayısıyla herhangi bir sıcak çatışmada farz edin ki İran-İsrail çatışması o günden başladı. Bütün bu şeylerin aynı anda İsrail'e saldırması durumu söz konusuydu. Esad rejimi ayaktaydı. Burada Fatimiyyun, Zeynepiyun ve diğer İran milisleri söz konusuydu. Haçlı Şabi'ye bağlı buradaki diğer milisler. Keza aşağıda burada yok ama Husiler. Afrika'da dahi İran iltisaklı olduğu gruplar söz konusuydu. Dolayısıyla genel bir çerçevede baktığımızda İsrail'in o 7 Ekim öncesinde şurada ve şurada ciddi bir kuşatılmışlığı söz konusuydu. 7 Ekim saldırılarını Netanyahu oldukça kaldıraç gibi kullanarak önce Gazze'ye giderek soykırım pahasına alan imhası denilen konsepti uygulayarak Hamas'ın vuruş kapasitesini bitirdi. Sonrasında İran'ın içerisinde önce Kirman'da terör saldırısı gerçekleşti. Ardından reisinin helikopter kazası gerçekleşti ve Haniye suikastı birlikte İran kendi içine dönmek zorunda bırakıldı. Çünkü güvenlik kaygıları için, yani aslında şunu söyleyebilirim. Bu günlerin geleceğini İran reisten sonra zaten görmüştü. O yüzden dolayı oldukça esnek bir siyaset izlediler. Biz görüşmek istiyoruz, anlaşmak istiyoruz dediler. Pezeşkiyan hemen seçim mühendisliğe geldi zaten. Yanına da Cevat Zarif'i koydular. Batı ile en iyi görüştüklerini düşündükleri isim olarak. Dolayısıyla İran bu günlerin geleceğini o günden gördüğü için aslında geçen yılın Temmuz ayından beri olabildiğince esnek bir siyaset gösterdi. Dolayısıyla buralarla çok ilgilenebilecek bir alanı kalmadı. Çünkü tehlikenin burada olduğunu biliyordu. Bu esnada Haniye suikastinden sonra fırsat bulduğu için İsrail Lübnan üzerine yürüdü. Malum işte Pager saldırıları, A takımının yok edilmesi, Nasrallah'ın ölümü. Ve sonrasında Ekim başında saldırarak 2 ay içerisinde burayı da halletti. Bu arada Suriye'de zaten bir dinamik bir işleyen süreç vardı. Rejim değişti. Rejim değişir değişmez güvenlik alanını genişletmek için Hermon Dağı'na kadar buradan böyle güvenlik şeyi çekti. Alanı oluşturdu kendisine. Yani burayı da bir güvenli alana dönüştürdü İsrail kendisi için. Husiler özellikle sona bıraktı. Genel haritada çok gözükmüyor burada ama çünkü belki şöyle gösterebilirim ondan. Çok daha uygun bir harita bu. Husiler burada. Değil mi? Burayla buranın mesafesi 2000 kilometre. Burayla buranın mesafesi ise 1500 kilometre. Dolayısıyla konsept denemesi burada yapıldı. Yani proof of concept denilen uygulanacak olan saldırının niteliğinin ne yönde olacağını buraya giderek yaptıkları hava operasyonlarına İsrailliler defalarca kez çalıştılar. Hatta daha uzak yerleri vurabilmek için, Meşet vesaire vurabilmek için bazen duyduğumuza göre sağdan buralara kadar geçip sonrasında hani daha uzak mesafeli giderek uçuşlarda bazı faaliyetler, çalışmalar yapıldı. Yani Husileri resmen tatbikat alanı gibi kullandılar bombalarlarken, çalışırlarken üzerine. Bu arada sadık vaatler gerçekleşti biliyorsunuz. Aslında İran o cevaplarını çok sert bir şekilde vermek istememesinin sebebi kartlarını açıp kendi kapasite testini, hani Pakistan üzerine bahsetmiştim ya, Pakistan'ınki test edildi diye. Orada da İran'ınki test edilmeye çalışıldı. Aynı Pakistan'dakine benzer bir şekilde İran da burada test edildi. Ve refleksleri, reaksiyonları, elindeki sistemlerin niteliği. Yani buradan siz bir füze gönderdiğinizde atıyorum işte bıraktığı ısı izi.
İstihbaratlar bunların hepsini tek tek not alır. İşte ne kadar sürede bu savunma harekete geçti, hava savunması ne kadar hızlı harekete geçti. İşte İsrail'in o Tövbe Günler operasyonu, geçen sonbaharda yaptığı operasyon. Hava savunma sistemi kaç saniyede, kaç dakikada ya da işte kaç saatte harekete geçti, ne kadar hızlı hareket. Hatta askerler arasındaki mesajlaşmalar bile burada istihbari değeri vardır. Morallerinde durumda vesaire vesaire bir sürü yönü var bu işin. Yani çok özet anlatmaya çalışıyorum. Bu süreç hep böyle pişirev gibi böyle birbirlerini tarttıkları şey oldu özellikle. Ama İran kartının tamamını elini açmak istemediği için Sadık Vaat 1'de sadece sana ulaşabiliyorum bak demek için dronlarını gönderdi. İnsanlar bunu çok güldüler, eğlendiler falan ama Çin için de aynısını yapıyorlar. Halbuki siz direkt kapasiteyi ortaya koyarsanız karşı taraf bu adamın elinde bu var diyerek ona göre bir strateji belirler. İkincisinde ise bak ben seni hem ulaşabiliyorum Sadık Vaat 2'de hem ulaşabiliyorum hem de vurabiliyorum istediğim yeri. Kapasitesini gösterdi. Nevatim üstünü falan vurarak. Dolayısıyla bütün bu süreç böyle birbirlerinin tarafların denemesiyle, tartmasıyla vesaire geliştirildi. Eylül ayının sonunda, Ekim'in başında tam böyle Hizbullah olayları, pager'lar vesaire patlarken İsrail medyasında askeri bir kaynağa dayandırarak şöyle bir haber çıktı. Dediler ki İsrail'in İran planları hazır. İşte oluşturuluyor. Önce sabotaj, sonra suikast ve en son hava saldırısı şeklinde. Bu Nisan ayında zaten Bandar Abbas'ta başlayan süreç. Yani direkt şu kısımda ve İran'ın işte Kerec'de, sanırım yanlış hatırlamıyorsam Meşet'te, Şiraz'da, buralarda çeşitli sabotajlar gördük. İşte motosiklet fabrikası dendi ama o motosiklet fabrikasının motorlarını siz dronlara da takabiliyorsunuz mesela. Dolayısıyla üretim hattını aslında burada sabote ediyorsunuz. Yani elinizdeki stoklar erirken arkadan yeni bir üretim hattı oluşturamamanın ne olduğunu zaten Ukrayna Savaşı'nda gördük. Evet. Nasıl önemli olduğunu. Suikast aşamasını 13 Haziran'da başladılar zaten. O gece ilk açılışı biliyorsunuz DMO'nun en üst düzey karar mekanizmasını vurarak başlattılar. Şu an yapılan ise şu hava saldırısına geçme sürecinde bir ara hazırlık şeklinde İran'ın kapasitesini biçiyorlar. Yani şu haritada gösterecek olursam gene. Şu an yapılan şey tam olarak zaten nükleer tesisler vuruldu birçoğu. Fordo özellikle burada önemli. Bekliyor hala. İşte Batı İran'daki hava savunma ve füze rampaları. Buradaki füze rampaların hedefleri İsrail olabileceği gibi Körfez ülkeleri de pekala olabilir Amerikan üsleri. Dolayısıyla Amerikan üslerinden kalkacak uçakları vurmadan önce buraları biçerseniz dolayısıyla buradaki tehdidi daha aza indirmiş olursunuz. Amerikan uçakları henüz kalkmadan başka birçok yerde vuruldu. Yani neredeyse bütün İran vuruldu. Tebriz'de çok ciddi bir şey oldu. Vurulma durumu oldu. Etnik olarak okundu bu ama Tebriz oldukça önemli bir askeri merkezdir. Bütün sinir ucun toplandığı yerlerden bir tanesidir. Özellikle devrim muhafızları olarak. İşte Meşet'te bir havalimanı vuruldu gene aynı şekilde. Yani dolayısıyla Tahran zaten sürekli olarak vuruluyor. İsfahan gene aynı şekilde sürekli olarak vuruluyor vesaire. Burada şu an bir kapasiteyi yontma durumu söz konusu. Yani İran'ın işte füze rampaları, stokları, sürekli olarak gönderilen füzelerin stokları eritiyor olması gerçeği de burada söz konusu. Yani çok hızlı bir hava saldırısıyla belki 1-2 hafta içerisinde sürecek binlerce sortiyle yüzlerce uçağın katılacağı 91 Körfez Harekatı'nın bir başka versiyonu. Birebir aynısı değil. Çünkü 91 teknolojisi de yok. Şu an başka dinamikler de söz konusu. Ama konsept temeli aynı yani ruhu aynı. Sistemik felce götürerek İran'ı tamamen sistemi çökerterek, işleyemez hale getirerek yeni bir sistem dizaynı hedeflendiğini düşünüyorum. Hocam sistemik felçte nereleri vuruyorlar? Yani ilk hedef neresi olur? Bir sıralaması falan var mı bunun? Yani sistematik felçte amacını anladık İsrail'in de. Bu nasıl olur step? İlk neresi vurulur, son neresi vurulur? Şimdi John Warden diye bir adam var. Esas bu hikayeyi ilk böyle Irak Savaşı'nda da uygulatan, yani birebir sahada uygulanan bir 5 halka stratejisi var. Liderlikten başlayarak kademe kademe 5 tane halka sığıyor. İşte kritik altyapılar var. 4. halka mesela halkın morali, halkın moralinin çökertilmesi. İşte 5. halka ise sahadaki unsurlar. Yani işte birlikler vesaire. Bu sonra 95'te gene başka bir şekilde güncellenerek zamansal baskı, temporal baskı vesaire gibi konsept sürekli güncellendi ve geldi bugünlere kadar. Şimdi bunun bir sıralaması yok. Şu aşamada yok. Yani liderliği vururken illa beklerim halkın moralini de sonra vururuz durumu yok. Liderliği vurduktan 5 dakika sonra halkın moralini bozacak şeyler de yapılabilir. Hava saldırı, işte şaşalı patlamalar vesaire. Bunları da görebiliriz. Veya işte enerji altyapılarının vurulması. 3. halka içerisinde olan kritik altyapıların vurulması. Bunu da görüyoruz zaten. Nitekim İran'ın da birçok enerji tesisleri İsrail saldırına hedef alındı. Dolayısıyla burada Fadok'un çok güzel bir lafı var. Bu konseptin geliştiricilerinden bir tanesi. Maksat ceset üretmek değil. Yani çok sayıda adam öldürmek değil. Sistemi çalışamaz, felç olmuş hale getirmek. Dolayısıyla liderlik mekanizmasını yıktığınızda elektrik altyapısının tamamını yok etmeniz gerekiyor. Yok ettiğinizde, diğer kritik altyapıları yok ettiğinizde, sağ unsurlarını bitirdiğinizde ve halkın moralini tamamen çökerttiğinizde
sistem zaten çökmüş oluyor. Bunu böyle bir şirkete benzetebilirsiniz. Yani eğer şirketin patronu, CEO'su, ara müdürlerini siz öldürdükten sonra, yok olduktan sonra stajyer nasıl bir karar alır? Ya da İran üzerinden konuşalım. Generallerinizi, ana karargahlarınızı vesaire her şeyi kaybettikten sonra Meşhed'deki binbaşı ne yapsın? Tam olarak nasıl bir inisiyatif alsın? Yani bu elindeki 2-3 parçadan oluşan kapasiteden başka ne kullanabilir? Dolayısıyla burada hedefin Tahran'da yoğunlaşmasının en büyük sebebi bu. İsraillerin de Dahiye doktrinini uygulayacağız diye bir lafı döndü 2-3 gün önce. Bu çok riskli, çok tehlikeli bir şey. Gelecek olanı da aslında anlatan bir şey bir yerde hocam, bence. Lübnan'da Dahiye'ye ne yaptılarsa Tahran aynısını yapmayı planladıkları olarak yorumluyor uzmanlar. Ben de aynı fikirdeyim. Tahran'ı boşaltın laflarında ben boşa çıktığını düşünmüyorum. Çünkü bütün bu kapasite eritilmesinden sonra, bütün burada işte dahası da var yani İran'ın neredeyse vurulmadık şehri kalmadı. Amerikan uçaklarının bir gecede kalkıp yüzlerce uçaktan bahsediyorum. Körfez'dekileri, Diego Garcia'daki ağır bombardıman uçaklarını, İsrail uçaklarına dahil olduğu yüzlerce uçağın binlerce sorti yaptığı bir ortamda bütün sistemik felci gerektirecek hedeflerin tamamının vurulması ve Tahran'ın gerçekten yerle yeksan edilerek büyük bir bölümünün o Dahiye doktrin, Dahiye prosedürü dedikleri şeyi uygulayarak halkın moralini de tamamen çökertmek üzerine bir yola gidilebilir. Peki hocam bu sıralamada en kırılgan nokta hangisi olabilir? Yani şurası vurulduğunda ya belki bunu beklemiyoruz bile diyebiliriz ya da halkın moralini bozacak bir saldırı da diyebiliriz. Ya o gecenin sonunda şurası da vurulursa çok daha farklı bir yere gelir süreç diyebiliyor muyuz harita üzerinden? Ya da hocam Dresden gibi ya da Dresden mi olacak, Bağdat mı olacak Tahran? Bağdat. Bağdat. Bağdat daha uygun çünkü Dresden başka bir şeydi. Topyekün bir savaşın bir ayağıydı. Buradaki hedef halkı küstürmekten öte bu yıkımı sizin başınıza Mollalar getirdi diyerek İsrail ve Amerika'yı da kenarda ayırıp tamamen kenara ayırıp Mollalara karşı bir halk tepkisini silahlaştırmak gibi bir şey var bu konsepte. Bu yeni bir şey. Yani sistemi yıktınız tamam. Yeni sistem inşasında işte tam olarak halkı da tam olarak küstürmeden bir şey yaratma gibi düşünceleri var. O yüzden böyle çok şahlık dönemine vuran veya işte Persepolis gibi çok böyle İran'ın göz bebeği olan antik kentler vesaire falan buralara çok uzak olacağını düşünüyorum hani şey olarak. Dini mekanlar da buna dahil midir? Türbeler, camiler? Tabii. Yani büyük ölçüde dahildir fakat işte Hümeyni'nin mezarı büyük bir kompleks. Orası önemli bir kompleks. Bayağı da büyüktür Tahran'ın dışında. Orası hedef alınabilir mesela. Semboliktir çünkü. Sembolik gördüğünüz bir yer var mı hocam vurulan, gözünüze çarpan böyle? Şu an yok. Yani sembolik olarak çünkü şu an tamamen devrim muhafızlarının yerleri vuruluyor. Yani Erteş'in bile komutanlarına dokunmadılar. Düzenli ordunun komutanlarına falan dokunmadılar. Düzenli orduya şu an nasıl görüyorsun? Yani oran olarak ne kadardır? Mesela düzenli ordu ne kadar vurulmuştur? Devrim muhafızları ne kadar vurulmuştur? Şimdi kesişen yerler var. Mesela bir de ayrımı anlatabilir misiniz hocam bize? Hani devrim muhafızlarının şeyiyle onu bir ayırırsanız böyle kısaca böyle bize. Tabii. Devrim Muhafızları Ordusu 79'dan sonra kurulmuş. Devrimin korumak adına. Çünkü biliyorsunuz Şah'ın ordusu teslim alındı ve orduda da çok güven henüz tesis edilmemişti. Hümeyni tarafından kurulmuş ve sonrasında 90'dan sonra iyice artık sistematik hale getirilmiş bir yapı. Yıldan yıla da artık öyle bir noktaya gelmiş ki devlet eşittir devrim muhafızları noktasına gelmiş. En özet bu şekilde anlatabilirim. Ama düzenli ordu dediğimiz şey ve diğer şeyler devletin kendi öz kurumu. Yani müesses nizamda İran İslam Cumhuriyeti'nin önce de var olan, Şahlık döneminde, Kacar döneminde de var olan, kökleri çok daha eskiye giden yapılar bunlar. Dolayısıyla devrim muhafızları sadece düzenli orduya değil, istihbarata da paralel bir yapı. İçişleri Bakanlığı'na da paralel bir yapı. Dışişlerine de paralel bir yapı. Zaten Cevat Zarif'in amiyane tabiri ipini çeken şey Kasım Süleyman'ın dış politikadaki başına buyruk hareketleri. Yani Dışişleri Bakanlığı'yla koordineli hareket etmiyor olması. Biz bir şey konuşuruz ama sahada başka bir şey yapıyor diye yaptığı bir konuşmanın ses kaydının sızdırılmasıyla siyaseten bitirildi Cevat Zarif. Dolayısıyla ülkedeki bütün müesses nizam kurumlarına paralel bir yapılanma devrim muhafızları ordusu. Eyal Zamir'de İsrail'in Genelkurmay Başkanı yazdığı bir raporda, Amerika'da bir düşünce kuruluşunun yazdığı bir raporda devrim muhafızlarını İran'ın sıklet merkezi olarak tanımlıyor. Ne demek bu? Mesela dövüş yapıyorsunuz, birisiyle dövüşüyorsunuz, sağ ayağınızdan destek alıyorsunuz, sağ ayağınıza vururlarsa yıkılırsınız. İran'ın sıklet merkezi olarak da devrim muhafızları görüldüğü için sistemi çökertecek olan ilk nokta devrim muhafızlarının vurulması üzerinden. Yani rejimin gücünü aldığı sağ ayağı devrim muhafızları ve İsrail'de ilk vuruşu oraya gerçekleştirdi her yönden. Şimdi arkasından gelecek olan Amerikan saldırısıyla beraber bütün sistemi felç etmeye yönelik iş yapılacak. Ama burada dediğim gibi hedefler bilinçli seçiliyor. Sistemik felce giderken de bilinçli bir şey yapılacak. Tercihler yapılacak. Halkı çok fazla küstürmeden ama mevcut rejime karşı da bu belayı başımıza siz sardınız. Hissiyatını da pompalayarak ki Netanyahu'nun diasporada, burada ismini şimdi zikretmeyeyim, diasporadaki bir kanala çıkıp halka sesleniş yapması ve o kanalın Suudi Arabistan sermayeli olması falan bunlar tercih edilmiş şeyler. Ve o kanalın şu an bir şeyi var. Bir WhatsApp numarası vermiş durumda. Görüntüleri çekin biz yayınlayalım
yayınlayalım, buraya atın biz yayınlayalım şeyi var, kampanyası gibi. Ve şu an ciddi şekilde insanlara bu pompalanıyor. Yani bu belayı, bu musibeti size rejimi yanlış tercihleri getirdi. Siz İran halkı büyük bir halksınız. Yeni devletinizi siz çok daha iyi kurabilirsiniz şeyi var. Hocam teşekkürler değerli katkılarınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.